Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle atkı çalışması yapacağız. İplerimiz Himalaya'nın Ultra Kaşmir ipi 50 gram 175 metre uzunluğunda. Mavinin renk tonu 568-17. Böyle sütlü kahvenin renk numarası da 568-14. İplerimiz 50'şer gramlık ipler. Atkımızı örerken bir tane içteki ipini bir de dıştaki ipini, yani şöyle 2 kat olarak kullanacağız. Ben ilmek sayımı attım. 46 ilmek olarak başladım. Bu arada şiş numaramız da 5. Şimdi 46 ilmeği attıktan sonra buraya bir düğüm atıyorum. Şimdi birinci sıramızı gideceğiz. Aynı zamanda burası örgümüzün arka yüzü. Şöyle biraz ip ayarlayayım arkadaşlar. İlk sıramız olduğu için ilk ilmeği de örüyorum. 2 tane düz ilmek, ipi çeviriyorum. 2 tane ters. Birinci sıramız 2 düz 2 ters olarak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Ben mavi renkle başlamayı tercih ettim ama bu renkler tamamen sıralaması size kalmış. Tek renk olarak da yapabilirsiniz. Bir müddet böyle maviyle ördükten sonra renk değiştireceğiz. Buradaki ilk sırayı beraber yapalım diye sizin zamanınızı alıyorum. Yani bütün ilmeklerimiz 2 düzle başladık. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak sıranın sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda şurada tek katı kaldı. İlmeklerimiz 2 düzle bitmesi gerekiyor. Yani daha geniş, daha kalın yapıyorsanız sondaki 2 ilmeğimizin düz ilmek olarak tamamlanması gerekiyor. İpi çevirdim. Bakın 2 ilmeğim kaldı. 2 tane düz ördüm ve sıramız bitti. Şimdi hem örgümüzün ön yüzüne geldik hem de ikinci sırasındayız. Burası örgümüzün ön yüzü. Aynı zamanda şimdi ikinci sıra lastik örgüsünü yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Yanındaki ters ilmek. İpi çeviriyorum. 2 düz. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde 2 düz 2 ters tamamlıyoruz. İkinci sıramızda tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geldik ve örgümüzün arka tarafındayız. Daha önceki videoda bu bere çalışmasını yapmıştık. Buradaki örneği kuracağız yine. Fakat bunu misinalı şişle döne döne yaptığımız için 2 düz 2 ters 2 sıra gidip üçüncü sıra hep ters örgü olarak yapmıştık. Fakat şişte
Yani böyle 2 tane şişte yaptığımız zaman örneğin 3. sıraları biraz farklı gelecek. 2 sıra lastik yaptık. Şimdi örgümüzün arka tarafında ve 3. sıradayız. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani ters ilmeklerimizde, düz ilmeklerimizde sıranın sonuna kadar hep düz örgü yapıyoruz. Şimdi 3. sıramızı tamamladık. Tekrar ön yüze geldik. Bakın burada bütün ilmeklerimiz şu şekilde ters örgü olarak görünüyor. Tekrar 2 sıra 2 düz 2 ters olarak lastiğimizi öreceğiz. Ön yüzdeyiz. Bu 1. sıramız. Şöyle ilk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki ilmek ters. İpimi çeviriyorum. Şu alttaki çubuklarımızı devam ederek yani bunlara bakarak sıramızı yapacağız. 2 tersi yaptım. 2 düz. 2 ters. Ve ön yüzdeyiz. Bu 1. sıramız. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geldik. 2. sıra 2 düz 2 ters sıramızı yapacağız. Şimdi 2. sıradayız. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Örgümüzün ön yüzüne geldik ve aynı zamanda 3. sıradayız. Bakın bir alt sıradaki 3. sıramız arka tarafa gelmişti. Düz örgü yapmıştık. Şimdi 3. sıramız ön yüze geldi. Bütün ilmeklerimizi ters örgü yapacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. Düz ilmekleri de ters ilmekleri de hepsini böyle ters örgü yapıyorum. İlmekleri önden veya arkadan olarak tarif etmiyorum arkadaşlar. Çünkü birçoğumuz bu taraftaki örgüye ön diyor. Birçoğu arkadaşımız da bu taraftaki örgüye arka diyor. Onun için yani bu 3. sıramızı ters örgü yapar gibi bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Örneğimiz bu 3 sıradan oluşuyor. 2 sıra 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. 3. sırada ön yüze böyle ters ilmekler denk gelecek şekilde
Arka taraftaysak bütün ilmekleri düz örüyoruz. Ön taraftaysak bütün ilmekleri ters örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi birkaç örnekten sonra daha net belli olacak. Tekrar birinci sıraya başlıyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak. Geri dönüşümüz yine aynı şekilde düzleri düz tersleri ters olarak yapacağız. 2 düz 2 ters. Şimdi böyle devam ediyoruz. Geri gelirken de yine düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak örerek sıranın başına geliyoruz. Şimdi arka tarafta birinci sıramızı yaptık. Ön tarafta ikinci sıramızı gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Zaten şu alttaki tersler ve düzler size yol gösterecektir. Şimdi ikinci sıramızı da tamamlayalım. İkinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıramız örgümüzün arka tarafına geldi. Böyle arka tarafına geldiği zaman bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. 2 sıra lastik örgüsü yapıyoruz. Üçüncü sıra ön yüze ters ilmekler gelecek şekilde. Yani arka taraftaysak bütün ilmekleri düz örüyoruz 3. sırada. Ön tarafa gelirse bütün ilmekleri ters örgü olarak yapıyoruz. Zaten bir kere 3. sıramız böyle arka tarafa gelir. Bir sıra örneğimizde örgümüzün ön yüzüne gelir. Yani 3. sıralarda bir kere düz örgü, bir kere de ters örgü yapıyoruz. Şimdi örneğimiz daha net görünecek ön tarafta. Bakın bu şekilde. Böyle devam ediyoruz. Ben örneğimi yani bence şu uzunluk yeterlidir renk değiştirmek için ama yine de size santim vereyim. ...20 santim olana kadar ördüm. Hatta bu arada enini de şimdi örneğimiz biraz topladığı için şöyle 21-22 santim kadar da en ölçüsü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu ters sıramızda 17. 17 tane örnek yaptım. Ben renkleri değiştirince hep aynı sayıda yapacağım ama tabii siz kısa uzun olarak da renk değişimlerini yapabilirsiniz. Şimdi burada ipimiz 2 kattı. Bunun bir tanesini kesiyorum.
Şöyle saklama payını da veriyorum. Şimdi krem renkli ipimizi alıyoruz. Bu sefer bir krem bir mavi olarak sütlü kahve aslında rengimiz arkadaşlar. Böyle bu ikisini iki kat olarak öreceğiz. Örneğimiz yine aynı şekilde devam edecek. Şu iplerimizi daha sonra saklayacağız. Şimdi ters sırasını yaptık. Tekrar şöyle hemen renk değiştirdiğim için ilk ilmeği de örüyorum. Yine birinci sıra iki düz ve iki ters sıramı yapıyorum. Dönüşte tekrar aynı şekilde yapacağım. Üçüncü sıramız ön yüze gelecek. Ön yüzde bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Evet, bu şekilde yani bu iki ipi karıştırarak ördüm. Yine aynı şekilde böyle 17 tane örneğim çıkacak şekilde devam edeceğim. Ben böyle iki rengimizle yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örneğimi yaptım. Yani 17 sıra değil 17 tane örnek olacak şekilde yaptım. Ortalama 20 santim civarında oluyor bir örneğimiz. Önce şu ipleri bir örneğimizin arka tarafı da arkadaşlar bakın iki ters iki düz gibi yani çift taraflı çok rahat kullanılabilecek bir örnek. Şuradaki iplerimizi bir saklayalım. Bunu birkaç sıra ördükten sonra diğer renklere geçerken yapabilirsiniz. Yani şöyle aradan geçiriyorum. Önce şöyle tek rengi. Daha sonra da mavi rengi alıyorum. Mesela bunu da mavi kısma doğru saklayalım. Şu uç ipin de saklamasını yine yapalım. İki kat olduğu için önce tek katını alıyorum. Yani ikisi de aynı anda kalınlık yapmasın diye. Daha sonra da kalan diğer ipimizde onu da şöyle biraz daha ileriye doğru saklayalım.
Önce maviyle yapmıştık. Daha sonra krem rengi ipimizle diğer mavi ipimizi ikisini bir arada örerek yaptık. 17. sıramızı böyle ters olarak geldim. 17. örneğin ters sırasını yaparak geldim. Şimdi arka taraftayız. Yine burada bu sefer de kalan tek mavi ipimizi kesiyorum. Onu çıkartıyoruz. Krem rengimizin bir katını daha aldım. Şimdi artık bundan sonrası da 2 tane böyle aynı renk olarak devam edeceğiz. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Artık bütün ilmeklerimizi böyle krem rengimize geçerek bir 17 örnek daha yapacağım. Ama arkadaşlar bu renk geçişlerini daha kısa daha uzun aralarındaki ayarlamaları tamamen istediğinize göre yapabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edeyim. Şurada bir hata yaptım arkadaşlar. Örneğimizin birinci sırasını yine 2 ters 2 düz ördüm. İkinci sırasını yine 2 ters 2 düz öreceğim. Üçüncü sırada ön yüze ters örgü çıkacak şekilde tamamlayacağım. Bakın artık krem renkli ipimizi 2 kat yaparak örneğimize başladık. Dediğim gibi yani buradaki ölçüleri hani bunu uzun yapabilirsiniz. Bu aradaki örneği daha kısa yaparak diğer renge geçebilirsiniz. Ben eşit aralıklarla şimdilik devam edeceğim. 17 örnek olana kadar da böyle yapabilirsiniz. Yani bunun ayarlamaları tamamen size kalmış. Bakın ön tarafımızdaki görüntü bu şekilde. Arka tarafımızda böyle. Atkımızı en son bu Ebrulü 2 ipi karıştırarak yaptığımız yerde 17. tersi ördüm. Daha sonra bir sıra 2 düz 2 tersi olarak ördüm. Şimdi kesmesini yapacağız. Ama şu atkıyı şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın mavi ile başladık. Birinci rengimiz 2 3 4 5 6 7 ve bu da 8. parçamız diyelim şu şekilde. Ortalama 20 santimde yani 1,60 santim hatta 1,60 da geçti arkadaşlar. 1,70 santime yakın oldu.
Şöyle şu şekilde, yani tam ölçü olarak 1.70 1.66 santim kadar boyunu ördüm. Yani onu da tek renk yaparsınız belki bu modelden diye veriyorum. Yani 1.60 1.70 arasında şu şekilde örebilirsiniz. Şimdi kesmesini yapalım. İlk ilmeği yine boş aldım. Bir ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. Şimdi ipi çeviriyorum. 2 tane düz ilmeğimiz var. Önce bir tanesini ördüm. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdim. İkinci düzümü ördüm ve arkadaki ilmeği geçiriyorum. Şimdi arada 2 tane ters ilmeğimiz var. Önce ters ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği geçiriyorum. Tersleri ters olarak, düz ilmekleri de düz ilmek olarak kesmesini tamamlıyoruz. Tekrar ipi çevirdim. 2 tane ters ilmeğim var. Ters ilmeği ördüm. Şöyle arkadaki ilmeği ördüğüm ilmekten geçirdim. Son ilmeğimi de örüyorum ve tekrar içinden geçiriyorum. Son kalan ilmeği de bir kere şöyle içinden geçirdikten sonra kesmesini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bunu atkı olduğu için böyle 1.60 1.70 santim olana kadar ördük. Ama mesela boyunluk yapmak istiyorsanız, şöyle eğer kıvırmalı bir boyunluk istiyorsanız şu şekilde. Burası da yaklaşık şöyle diyeyim 20 40 60 80 1 metre 1 metre 10 santim 15 santim olana kadar örüp şu iki ucunu dikerek şöyle boyunluk olarak da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde, şu yeterlidir. Mesela 1.10, 1.15, 1.20 arası, hani modeliniz denk gelecek şekilde yaptıktan sonra keserek böyle boyunluk olarak da yapabilirsiniz. Eğer bu atkıyı erkekler için yapıyorsanız arkadaşlar böyle uç kısmını normal düz bırakın. Ama oldu ya bayanlar için yapıyorsanız, isterseniz diyelim ki şöyle şurayı büzdürüp buraya bir pompon takabilirsiniz. 3'er tane ipim vardı. Krem ve mavi, 3 tane mavi, 3 tane de sütlü kahve ipimden vardı. Artan iplerim bunlar arkadaşlar. Yani rahatlıkla yetti. Evet, atkımız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.